Müslüman olmak istediğini söyleyerek sultanın önüne gelen adam bir anda sakladığı hançeri çıkardı. Ama bu suikast Osmanlı'nın Balkanlardaki zaferini durduramayacaktı. Bu, savaş meydanında şehit edilen tek Osmanlı padişahının hikayesidir. Sultan 1. Murat 3. Osmanlı padişahıdır. Osmanlı kaynaklarında tam ismi Muradı Hüdavendigar şeklinde geçer. Hüdavendigar, bey ya da hükümdar anlamına gelir. Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatun'dur. 1326 yılında Bursa'da doğan Sultan Murat, 1362 yılında babasının ölümü üzerine tahta çıkar. Aslında taht varisi değildi. Abisi Süleyman, babasının seferden sefere koşan ve özellikle Balkanlarda büyük başarılar kazanan gözde şehzadesiydi. Fakat Süleyman Bey 1360'ta bir av kazasında ölünce taht Murat'a kalmıştı. Abisinin ölümünün ardından Orhan Gazi'nin de hastalığı sebebiyle fiili olarak 1360'tan itibaren ülkeyi yönetmeye başladı. Hedefi yine Balkanlarda fetihlere başladı. 1361'de daha sonradan başkent olacak önemli şehir Edirne fethedildi. Murat durmuyordu. 1363'te bir diğer önemli şehir Filibe ele geçirildi. Artık önemli bir tahıl ve ticaret merkezi olan Meriç Havzası Türklerin kontrolündeydi. Anadolu'da ise komşu beyliklerde hareketlenme vardı. Sultan Murat önce 1362'de Karasi Beyliğini topraklarına kattı. Ankara'da Ahiler Kale'den Osmanlı askerlerini kovmuş, Karaman Beyliği yine Osmanlı'ya sefer hazırlığındaydı. Bizans'ta boş durmuyordu. Murat'ın diğer kardeşleri Halil ve İbrahim'i ayaklandırdılar. Sultan Murat önce Ankara'ya yürüdü ve burada düzeni sağladı. Ardından Bursa'ya dönüp orduyu hazırladıktan sonra Karaman sefere çıktı ve yapılan çarpışmalar sonucunda Karamanoğulları yenilerek kaçtılar. Bilecik bölgesinde ise kendisine karşı ayaklanma hazırlığında olan kardeşlerini yakalatıp boğdurdu. Tam burada tarihi bir kırılma yaşanacaktı. O döneme kadar devlet yönetiminde sancaklar kardeşlere bölünürdü. Ancak Murat kardeşlerini bertaraf ettiği ve kendi çocukları küçük olduğu için sancaklara göndereceği yöneticileri hanedan dışından atadı. Böylelikle kazaskerlik ortaya çıkacaktı. Tarihimizde ilk kazasker Bursa kadısı Çandarlı Kara Halil olacaktı. Sultan Murat artık Avrupalıların kabuslarına giriyordu. Çünkü Edirne, Güney Bulgaristan ve Trakya fethedilmişti. Bu fetihlerin ardından Hristiyan dünyası ayaklandı. Papa 5. Urbanus Osmanlı Devleti'ne savaş ilan edecekti. Yaklaşık 40 bin kişilik bir Haçlı ordusu kurularak Macar Kralı Lajos komutasında Edirne'ye hareketlendi. Sultan Murat Edirne'ye büyük bir ordu gelirken Bursa'da reform çalışmaları ve Bizans tarafından bölgeye getirilen Katalan paralı askerleri ile uğraşmaktaydı. Haçlı ordusu Edirne'ye 2 günlük mesafedeydi ve zaferden Edirne'yi geri alacaklarından oldukça emindiler. Büyük Haçlı ordusu Meriç kıyısında kamp kurduğu bir gece az sayıdaki Osmanlı akıncılarının ani baskınıyla tarumar edildi. Bu müthiş baskın tarihe Sırp Sındığı Savaşı olarak geçecekti. 1366'dan sonra Sultan Murat Rumeli'ye geçerek bu bölgede Türk varlığını pekiştirdi. Trakya'da Bizans'ın elinde bulunan Kırklareli'ye kadar olan topraklara ek olarak Bulgarların elindeki Kırcaali ve Burgaz bölgesindeki şehirleri de eline geçirdi. Bulgar kralı Ivan Şişman topraklarının büyük bölümünü yitirdikten sonra 1368'de kız kardeşi Prenses Mara'yı Sultan burada vererek Osmanlı üstünlüğünü resmen tanıdı. Bu gelişmeyle Bulgaristan, Osmanlı hakimiyetini kabul eden bir vasal krallığa dönüştü. Sırplar ise büyük hezimetleri Sırp Sındığı'nın intikamını almak için hazırlıksız olduklarını düşündüğü Osmanlı'ya karşı savaşa kalktı. Ancak boylarının ölçüsünü 1371'de Çirmen Savaşı'nda aldılar. Balkanlardaki bu başarıların ardından bu bölgenin kadim devletleri Bulgarlar, Sırplar ve Bizans anlaşma isteyerek Osmanlı'yı yasal ülke olarak sayan ve yüksek egemenliğini kabul eden anlaşmalar yaptılar. Böylece Osmanlıların Rumeli'ye geçişinden sadece 20 yıl sonra Balkanların 3 büyük gücü Bizans, Bulgaristan ve Sırbistan Osmanlı üstünlüğünü tanımak zorunda kaldı. Sultan 1. Murat 1373 yılında Çandaroğlu Beyliğine seferdeyken yerine varisi olarak 14 yaşındaki Savcı Bey'i bırakır. Bizans'ın yardımıyla Şehzade Savcı
Babası seferdeyken Rumeli'de imparatorluğunu ilan edip adına hutbe okutur. Haberi alan Sultan Murat buna çok sinirlenir ve ordusunu anında Rumeli'ye geçirerek savcı ve Bizans askerlerinden oluşan karma orduyu Apikridium mevkiinde yener. Savcı Bey Dimetoka'ya kaçsa da yakalanır ve Sultan Murat oğlunun gözlerine mil çektirir. Fakat siniri geçmez ve daha sonra Bursa'da onu boğdurtur. 1386 yılında damadı Karamanoğlu Alaeddin Bey, Beyşehir'e saldırınca Sultan Murat Konya'ya büyük bir sefere çıkar. Bölgeyi ele geçirir ancak kızının ricası üzerine onu kıramaz ve damadını affeder. Sultan Murat döneminde Anadolu beyliklerinden Germiyanoğulları kız çeyizi olarak Hamiteli Beyliği ise para karşılığında Osmanlı topraklarına katılır. Kuzey Yunanistan'daki önemli şehirlerden Serez onun zamanında fethedilmiştir. 1385 yılında Sofya ve Niş alınmış, ardından Sırplar haraç yani belli bir vergi karşılığında Osmanlı'ya bağımlı devlet haline gelmişlerdir. 1387'de Selanik'i fetheden Sultan Murat ardından Kuzey Bulgaristan'a yöneldi. Bu sırada 1388'de Sırplar, Hırvatlar ve Arnavutlar Osmanlı'ya karşı bir Hristiyan birliği kurdular. Bu ordunun Ploşnik'te Osmanlı akıncılarının ha edilmesi, Balkan devletlerinin Osmanlı'dan kurtulma ümitlerinin yeniden canlanmasına sebep olmuştur. Ardından Sultan Murat yaklaşık 30 bin kişilik ordusu ile önce Bulgaristan ardından Kosova'ya ilerledi. Bugün bile hala Sırpların ulusal travması olan 1. Kosova Savaşı'nda 8 saatlik muharebenin sonucunda Osmanlı ordusu galip geldi. Ancak Sultan 1. Murat 28 Haziran 1389 günü yapılan savaş bitiminde Miloš Obilović isimli hain bir Sırp beyi tarafından savaş alanında hançerle suikast düzenlenerek 62 yaşında şehit edilmiştir. Çoğu kaynağa göre hain Miloš Obilović savaş alanında Sultan 1. Murad'ın önüne gelerek Müslüman olmak ve sultanın elini öpmek istediğini söyler. Sultan Murat bunu kabul edince bir anda yanına gelerek sakladığı hançeriyle sultanı şehit eder. Kendisi de sultanın yakın muhafızları tarafından anında infaz edilir. Bursa'dan sefere çıkmadan önce yaptırdığı cami bu sebeple halk tarafından Şehadet Camii olarak anılmaktadır. Savaşta şehit olan ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. 1389 Kosova Savaşı, Sırp tarihinde yalnızca bir askeri yenilgi değil, ulusal kimliğin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Sırp anlatılarında bu savaş, ulusal fedakarlığın ve kutsal direnişin sembolü olarak işlenmiş, özellikle 19. yüzyılda milliyetçilik akımlarının yükselişiyle birlikte Kosova, Sırp ulusal bilincinin mitolojik merkezine dönüşmüştür. Hain Miloš Obilić'in Sultan Murat'a düzenlediği suikast her ne hikmetse Sırp literatüründe kahramanlık destanı olarak yüzyıllarca anlatılmıştır. Bununla birlikte günümüzde hala Sırplar Sultan Murad'a öfkeyle karışık bir hayranlık duymaktadır. İki türbesi bulunan 1. Murad'ın ilk türbesi Kosova'da bulunmakta olup buraya iç organları gömülmüştür. Diğeri ise Bursa'nın Çekirge semtinde yaptırdığı caminin yanındaki türbedir. Sultan Murat devrinin önemli olaylarından biri Yeniçeri Ocağı'nın kurulması ve devşirme sisteminin uygulamaya sokulması olmuştur. Osmanlı Beyliği'nin devlet olma özelliğine de 1. Murat zamanında kavuşmuştur denilebilir. Sultan unvanını kullanan ilk padişahtır. Döneminde fethedilen Balkan topraklarına Anadolu'dan yeni Türkmen gruplarının yerleştirilmesiyle bölgenin Türkleşmesi ve Osmanlı düzenine uyum sağlaması hedeflendi. Sırbistan'ın 419 yıl Türk toprağı olmasının mimarıdır. Batılı kaynaklarda ismi Amurat olarak geçen Sultan 1. Murat, 95 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını kat be kat artırarak 500 bin kilometrekareye yükseltmiş olup tarihimizin en önemli padişahlarından biridir.